Ülkemizde Vahşi Koşu adıyla vizyona giren 1976 yapımı Marathon Man, John Schlesinger tarafından yönetilen ve William Goldman tarafından yazılan bir gerilim filmidir. Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Scheider gibi ünlü oyuncuların yer aldığı bu film, gerilim ve casusluk unsurlarını harmanlayan bir yapım olarak dikkat çeker. Babe Levy, New York'ta yaşayan, maraton koşularına hazırlanan bir üniversite öğrencisidir. Bir gün, beklenmedik şekilde abisi çıkagelir ve kardeşine sürpriz yapar. Aslında abisi karanlık güçler tarafından ölüm emri verilmiş gizli bir ajandır ve kendisini gizlemek istemektedir. Kardeşini endişelendirmemek için bu durumdan bahsetmez. Fakat abisinin garip tavırları zamanla Babe'in dikkatini çeker. Ve işler çok geçmeden daha tehlikeli bir hale gelir. Ağabeyinin ölümünün ardından tehlikenin bitmediği ve yeni hedefin Babe olduğu kısa zamanda anlaşılır. Abisinden alamadıkları bilgileri belki de kardeşi biliyordur diye onun peşine düşerler. Bu sırada eski bir Nazi savaş suçlusu olan Christoph Wurz ile istenmedik bir şekilde tanışmak zorunda kalır ve girdiği bu acımasız dünyadan kurtulabilmek için son günlerdeki bu gizemli olayları araştırmaya başlar. Babe, öldürülmekten kaçmak ve tüm gizemi çözmek için mücadele ederken, güvenlik ihlalleri ve akıl almaz tehlikelerle karşı karşıya kalır. Gerilim ve casusluk filmlerini sevenler için eşsiz bir film olduğunu söyleyebiliriz. Film, birçok yerinde izleyicileri ters köşe yapmasıyla dikkat çeker. Marathon Man, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından oldukça olumlu yorumlanmıştır. Başta Dustin Hoffman olmak üzere, Laurence Olivier'ın doktor rolündeki performansı büyük övgü almıştır. Olivier, filmdeki rolüyle oldukça gergin bir atmosfer yaratmış ve sinema tarihinin en unutulmaz kötü adam karakterlerinden birine hayat vermiştir. Filmdeki ikonik "güvende mi" repliği, Laurence Olivier'ın canlandırdığı kötü karakterin korkunçluğunu ve gerilim dolu doğasını vurgular. Film, 1960'lar ve 1970'ler dönemi için önemli bir gerilim örneği olarak kabul edilir ve hala sinematik olarak izlenmeye değer bir yapımdır. Oliver Stone'un yönetmenliğini üstlendiği 97 yapımı U-Dönüşü, Sean Penn, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Jon Voight, Joaquin Phoenix gibi birbirinden ünlü oyuncuları bünyesinde bulunduran ve kesinlikle izlenmesi gereken başlıca filmlerden biri. Film, kara mizah, gerilim, suç ve drama unsurlarını harmanlayan bir yapım olarak dikkat çekmekte. Ülkemizde Kaybedenler ismiyle de bilinen U-Turn, Sean Penn'in canlandırdığı Bobby Cooper adlı bir adamın hayatının dönüm noktasına gelmesini anlatır. Bobby, hayatında birçok hataya neden olan kötü kararlar almaya başlamış bir adamdır. Bir gün arabası bozulduğu için küçük bir çöl kasabasında zorunlu olarak durmak zorunda kalır. Arabasını bir tamirciye bırakır ve arabası tamir edilene kadar zaman geçirmek üzere mafyaya olan borcunu ödeyeceği para dolu bir çantayla kasabaya gider. Burada kasaba halkının tuhaf ve karanlık ilişkilerine tanıklık eder. Bobby'nin hayatı kasaba halkıyla tanıştıktan sonra giderek karmaşıklaşır. Başta bekar sandığı Grace adlı çekici bir kadının Bobby'yi tehlikeli bir oyun içine çekmesiyle işler iyice sarpa sarar. Grace'in kocası Jack oldukça güçlü ve tehlikeli bir adamdır. Bobby, kasabada geçirdiği süre içerisinde istemsizce sürekli olarak kendisini bir suçun içerisinde bulur ve kasabanın karanlık sırlarına doğru sürüklenir. Filmde Bobby'nin tuhaf, tehlikeli ve yıkıcı insanlarla olan ilişkisi ölümcül bir döngüye dönüşür. Her karar onu bir çıkmaza daha yaklaştırır ve kasabanın kirli oyunları arasında giderek daha fazla kaybolur. Bobby, kasabada geçirdiği süre boyunca hayatta kalmak için mücadele ederken, tüm seçimlerinin onu bir çıkmaza sürüklemesine neden olan bir döngüye hapsolur. Bu filmi bir deyimle özetlemek gerekirse bu deyim, pişmiş tavuğun başına gelmemek olurdu. Çünkü siz de bu filmi izlerken bu deyimi birkaç kez aklınızdan geçireceksiniz. U-Dönüşü, eleştirmenlerden genellikle olumlu yorumlar almıştır. Penn, karakterinin karmaşık yapısına derinlik katabilmek için karakterinin psikolojik yönlerine odaklanmıştır. Jennifer Lopez'in performansı, onun daha önceki romantik komedilerdeki rolünden farklı bir alanda oynayabileceğini de göstermiştir. Ve bu film, ona daha ciddi rollerin kapılarını aralamıştır. ...2008 yapımı In Bruges, Martin McDonagh tarafından yazılıp yönetilen, kara mizah ve suç drama türünde bir filmdir. Hikaye, Belçika'nın Bruges şehrinde geçmektedir. Suç ve ölüm temalarını işleyen bir hikayeyi anlatır. Film, Londra'da bir cinayete karıştıktan sonra, iki kiralık katil olan Ray ve Ken'in, patronları Harry tarafından Belçika'nın tarihi Bruges şehrine gönderilmesiyle başlar. Ken, görevleri hakkında tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmemektedir. Ancak Ray yaptığı son işte yanlışlıkla bir çocuğun ölümüne neden olmuş ve hem vicdan azabı çekmekte hem de artık bu karanlık sayfayı kapatmak için kaçma planları yapmaktadır. Bruges'da geçirdikleri zaman her ikisinin de içsel çatışmalarını açığa çıkarır. Ray, geçmişiyle yüzleşmekte zorlanırken, Ken ise görevine sadık kalmakta ve Ray'e moral vermeye çalışmaktadır. Şehirdeki zamanları boyunca ikili, yerel halkla tanışır ve acı tatlı bir şekilde
Yapmaları gereken işler hakkında ne yapacaklarını sorgularlar. Telefonumu bekleyin diyerek onları oraya gönderen Harry, birkaç gün sonra otel odasını arar ve Ken ile irtibata geçer. Ken'e yeni bir görev vermiştir. Görevi arkadaşı Ray'i öldürmektir. Çünkü Ray, çetenin birinci kuralını ihlal etmiş ve bir çocuğun ölümüne sebep olmuştur. Ken, artık arkadaşını öldürmek veya işi yapmaması durumunda kendisinin infaz edileceği bir ikilemde kalmıştır. Film, suç ve ölüm gibi ciddi konuları mizahi bir dille ele alır. Karakterlerin tuhaf ve genellikle absürt davranışları hikayenin kara mizahını oluşturur. Filmin bir yandan kara mizahı, diğer yandan dramayı harmanlaması, filmi hem düşündüren hem de güldüren bir yapım haline getirmiştir. Başrollerinde oynayan Colin Farrell, Brendan Gleeson ve Ralph Fiennes performanslarıyla dikkat çekmektedir. Sakin başlayan filmin, akıcı temposu izleyicileri ekran başında tutmayı başarmıştır. Bu film Colin Farrell'a Altın Küre ödüllerinde en iyi erkek oyuncu adaylığı getirmiş ve BAFTA ödülü kazandırmıştır. Ayrıca film Oscar'a aday olmuştur. Karanlık temaları mizahi bir şekilde işlemeyi seven bir yapım arıyorsanız, sizler için de bu film güzel bir seçenek olabilir. ...2007 yapımı The Hunting Party yönetmenliğini Richard Shepard'ın üstlendiği dramatik bir savaş gerilim filmidir. Film, 1990'ların sonunda Bosna'daki savaş sırasında bir grup gazetecinin savaş suçlusu bir liderin peşine düşmesini konu alır. Eski savaş muhabiri olan Simon Hunt, yine muhabirlik yaptığı bir savaş sırasında depresyona girer ve ulusal bir kanalın canlı yayınında isyan eder bir şekilde bu kanlı savaşın durdurulması gerektiğini, birilerinin ekmeğine kaymak sürüldüğü için savaşın bilerek bitirilmediğini ağır bir dille vurgular. Bu canlı yayın onun son konuşması olur ve alelacele işinden atılır. Bunun üzerine Simon uzun bir süre ortadan kaybolur. Eski kameraman arkadaşı Doug, onun nerede olduğunu merak etmekle beraber, onun hakkında da birçok kişiden haber almaya çalışmıştır. Fakat birkaç şehir efsanesi dışında fazla bir sonuca ulaşamamıştır. Rutin hayatına geri dönen Doug, bir gün yine bir iş seyahati için kaldığı otel odasına döndüğünde Simon'ın onu odasında beklediğini görür. Bosna Savaşı sonlanmıştır. Fakat Simon, Doug'a savaş suçlusu General Ratko Mladić'in uzun süredir izini sürdüğünü, ona çok yaklaştığını ve onu yakalamak için yardıma ihtiyacı olduğunu söyler. Doug bu teklife başta sıcak bakmasa da ödül parası fikrini değiştirir. Simon ise bu işi vicdanını rahatlatmak için istemektedir. Simon Doug'ı beraber Bosna'ya geri dönmeye ikna eder. Doug, çalıştığı kanala iş için Bosna'ya gideceğini söylemiştir ve tehlikesiz bir gezi olacağını düşünen kanal sahibi oğlunu da Doug'ın yanında gönderir. Ve böylece büyük macera başlar. Ekibe sonradan katılan Benjamin, atıldığı tehlikenin farkında değildir. Film boyunca grup ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalarak, savaşın karanlık yönleriyle bir kez daha yüzleşir ve savaşın yıkıcı etkilerine tanıklık eder. Gerçekten de bu grup bir av peşindedir. Ancak bu av, aynı zamanda bir intikam yolculuğuna da dönüşür. Film, karanlık mizah ve savaşın acımasızlıkları arasındaki dengeyi başarıyla kurmasıyla övgü almıştır. Richard Gere ve Terence Howard'ın performansları dikkat çekicidir. ...1938 yapımı Kirli Yüzlü Melekler filminin yönetmeni, başka birçok filmiyle de ödül kazanan ünlü yönetmen Michael Curtiz'dir. Filmde James Cagney ve Humphrey Bogart gibi dönemin ünlü oyuncuları yer almaktadır. Filmin konusuna gelecek olursak, Rocky Sullivan, çocukluğunda suç dünyasına adım atmış ve bir dizi suç işlemiş bir kişidir. Bir gün emniyet güçleri tarafından yakalanıp hapse atılır ve aradan geçen yılların ardından dışarıya çıkar. Çıkar çıkmaz da hayatına yeniden suç dünyasında kaldığı yerden devam eder. Çocukluk arkadaşı Jerry ise Rocky'nin aksine papaz olmayı seçmiş ve bu yolda halkı eğitmeye, onlara doğru yolu göstermeye çalışmaktadır. Rocky, kaldığı muhitteki bir grup gencin önünde kötü bir örnek olmaktan kaçınamaz. Onlar için başarılı bir örnektir. Aslında hepsinin idolüdür de diyebilmek mümkün. Bir papaz olarak Jerry, bu çocukları kurtarmaya çalışırken Rocky'nin suçlu geçmişiyle olan ilişkisi ve önde olduğu suç dünyasından rahatsızdır. Aralarındaki arkadaşlık ve değerler çatışması üzerinden film ilerler. Filmin önemli bir teması, toplumun suçluluk ve erdem anlayışı arasındaki ikilemdir. Rocky ve Jerry, birbirlerinden farklı iki hayat yolu izlemiş olmalarına rağmen, film boyunca birbirlerine olan sadakatlerini ve içsel değerlerini gösterirler. Film, dönemin en popüler gangster filmlerinden biri olmuş ve özellikle James Cagney'nin performansıyla öne çıkmıştır. Cagney, tartışmasız Hollywood'un en büyük gangster oyuncularından biri olarak tanınır ve bu filmdeki rolüyle önemli bir başarıya imza atmıştır. Aynı zamanda, Pat O'Brien ve Humphrey Bogart'ın performansları da oldukça takdir edilmiştir. Bu film, James Cagney için en iyi erkek oyuncu Oscar adaylığı kazandırırken, Humphrey Bogart'a da en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylığı kazandırmıştır. Angels with Dirty Face, suç, dram ve karakter derinliğiyle dikkat çeken,
Hollywood'un altın çağ filmlerinden biri olmuştur. Hem güçlü oyunculukları hem de tematik derinliğiyle döneminin ötesinde bir yapım olarak sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir.